Merhaba, adım Selimcan İşirkaya. Bugün yaptığım araştırmalar ve okuduğum makaleler sonucu edindiğim bilgilerle sizlere 20. yüzyılın ilk çeyreğinde imparatorluklar bir bir rafa kalkıp ulus devletlerle beraber yepyeni bir dünya kurulurken İngiltere ve Osmanlı Devleti'ndeki kadın hareketlerinden söz edeceğim. Kronolojik bir anlatımla ilerleyeceğim için öncelikle İngiltere'den bahsetmek istiyorum. İngiltere'de bu dönemdeki kadın hareketleri özünde Latince bir kelime olan ve oy verme hakkı anlamına gelen süfraj kelimesinin alaycı bir türevi olan süfrajet hareketleri şeklinde adlandırılmıştır. Bu hareket küresel feminist hareketler içinde ilk teşkilatlı feminist hareket olması ve kadınların sosyal ve siyasal haklarının kazanılması uğrunda mücadele eden ilk etkili kadın hareketi olması bakımından özel bir yere sahiptir. 10 Ekim 1903'te o zamana kadar yapılan hak arayışlarının sonucunu alamayan kadınlar yine aynı yıl çıkan bulaşıcı hastalıklar yasasına tepki olarak başlarında Emmeline Pankhurst'in bulunduğu 6 kişilik kurucu kadrosu ile Manchester merkezli kadınların sosyal ve politik birliği isimli ilerleyen yıllarda açlık grevi, protesto ve benzeri pek çok radikal eyleme imza atacak birliği kurdular. İlk olarak kamusal alanda sigara içme yasağını delen bu kişilerin süfrajet olarak anılmalarının temel sebebi 1906 yılında Daily Mail gazetesine mensup bir muhabirin onları bu şekilde küçük düşürmesidir. Süfrajetin sonundaki et ifadesi minik, ufak kadın anlamına geliyor. Fakat bu durum ters tepmiş, beklenmedik bir biçimde birlik üyeleri tarafından bu kelime benimsenmiş ve çıkardıkları gazetenin ismini de süfrajet koymuşlardır. İşçi sınıfından kesimleri de kapsayan örgüt 1906 genel seçimlerine kadar şiddet içermeyen eylemlerde bulunan bir örgütken asıl radikal eylemler bu tarihten sonra yapılmaya başlanacaktır. Sadece oy kullanma hakkını savunmakla yetinmeyen süfrajetler bunun dışında diğer bazı yasalar özellikle eğitim ve istihdam alanlarında da eşitlik taleplerini sürdürmüşlerdir. Bu hareket açısından önemli günlere gelirsek, önemli eylem günlerine. İlki takvimler 21 Haziran 1908 Pazar gününü gösterdiğinde 500 bin insan 8 adet kadın hakları savunucusu dinlemek üzere Hyde Park'ta toplanmıştır. Kadınların Pazarı isimli bu ünlü mitinge tüm Britanya'dan insanların gelebilmeleri için trenler kiralanmıştır. Emmeline Pankhurst'ın kızı ve birliğin kurucu üyesi Sylvia Pankhurst'ın yaptığı konuşmasında eşit ücret talebini dile getirdiği ve genel olarak iş hayatındaki haklara yönelik konuşmaların yer aldığı mitinge gelen kadınlar birliğe ait bayrağın renkleri olan mor, yeşil ve beyaz renklere bürünmüş haldeydiler. 2010 yılında ise kadınlara oy kullanma hakkı verecek bir yasa tasarısı reddedilince olanlar olur ve kadınlar Westminster Caxton Hall'de düzenledikleri mitingin ardından 300 kişilik bir ekiple parlamento binasına doğru başbakana dilekçe vermek üzere yürüyüşe geçerler. Yürüyüşün sonunda başbakanın onlarla görüşmeyi reddetmesi üzerine binaya zorla girmeye çalışan kadınlar önce polisin ve ardından da polisin kışkırttığı erkeklerin 6 saat boyunca devam eden vahşetine maruz kalırlar. Bu olay tarihe kanlı cuma olayı olarak geçerken günün sonunda 2 kişi yaşamını yitirir. Olayın bir diğer önemli sonucu da süfrajetlerin bu tür bir eylem biçimini bırakıp yerine aksilik halinde kolayca kaçabilecekleri taş atma, cam kırma gibi eylemlere dönmeleridir. Ayrıca bu eylemler arasında kamusal binalara bombalı saldırılar düzenleme ve kundaklamalar da vardır. Açlık grevlerine değinecek olursam, bu hapishanede siyasi mahkumların yararlandığı kendi kıyafetleriyle kalma gibi haklardan dahi yararlanamayan tutuklu süfrajetlerin en azından siyasi mahkum olarak kabul görülmek için yaptıkları bir eylemdir. Bu protesto biçimini ilk uygulayan Marion Wallace Dunlop'tur. Dunlop, aç geçen 91 saatin ardından serbest bırakılır. Fakat herkes aynı grevi yapmaya başlayınca bir süre sonra zorla yemek yedirme uygulamaları başlar. Gardiyanlar ve hapishanedeki sağlık görevlileri tutukluyu zapt ederken ağızlarına ve burunlarına lastik bir tüp sokularak midye, süt, yumurta ve benzeri sıvı yiyeceklerin bir karışımı dökülür. Rahatlıkla işkence olarak da adlandırılabilecek olan bu yöntem kadınlarda kronik yaralanmalara, akciğerlerine yiyecek girmesi, dişlerinin kırılması ve benzeri pek çok soruna neden olmuştur.
Bu işkencelerin misilleme olarak işkencelerin yapıldığı ana dair karikatürler çizen birlik üyeleri halka bu şok edici işkenceleri ifşa ederler. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkımla birlikte sönümlenmek zorunda kalan harekete dair burada bahsedeceğim son önemli vaka 1913 yılında Epsom derbisi sırasında yaşanmıştır. Emily Davis'in elinde birlik bayrağı ile yarışın son virajında konumlanır ve Kral 5. George'un atının önüne atlar. Bunun sonucunda saatte yaklaşık 56 kilometrelik hızla gelen atın kurbanı olur. Bu sırada kral ve kraliçe locadadırlar. Pek çok görüşe ve birliğin lideri Emily Pankhurst'ün aktardıklarına göre Emily çok uzun yıllardır kadınların sadece canlarını verirlerse haklarına kavuşabileceklerini düşünüyordu. Zaten hapishanede kaldığı dönemde de intihar girişimleri olan Davis'in süfrajet hareketinin bugün hala anılan en önemli simgesidir. Bu kadınlar her ne kadar polislerden ve erkeklerden kendilerini korumak için bodyguardlarla gezseler ve bir uzak doğu savunma sporu olan Jiu-Jitsu eğitimi alsalar da bilinmelidir ki kendilerine saldırmayan hiç kimseye karşı şiddet içeren bir eylemde bulunmamış olup tek bir cinayet bile işlememişlerdir. Şimdi biraz da İngiltere'de kadın haklarını kazanmak adına bu tür mücadeleler olurken Osmanlı Devleti'nin son döneminde olanlara bakalım. Öncelikle Osmanlı Devleti'nin sonu yaklaşırken 1908'de Jön Türklerin büyük çabalarıyla ortaya çıkan ikinci Meşrutiyet dönemi olmamış olsa Cumhuriyet döneminden önce Osmanlı topraklarının içinde ortaya çıkan bir kadın hareketinin bahsinin söz konusu dahi olamayacağını belirteyim. Meşrutiyetin ikinci defa ilanı ülkede bir yenileşme hareketinin ortaya çıkışına sebebiyet vermiş ve kadının konumu da bu yenileşmeden payını almıştır. İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidarı ele geçirmesiyle beraber parti politikası içerisinde kadına da yer verilmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu durum aynı zamanda bir devlet politikasıydı. Osmanlı'da feminizmin ilk defa bu dönemde ortaya çıkışının esas nedeni ise fikir özgürlüğünün ortaya çıkışı ile birlikte o döneme kadar olmayan bir kamusal tartışma alanının ortaya çıkmasıdır. Bu konu gerçekten çok önemlidir. Zira Cumhuriyet döneminde kazanılan bütün hakların başlangıç noktalarını burada görebiliriz. İttihat ve Terakki Partisi mensubu Cevdet Paşa'nın kızı Emine Seniye'nin liderlik ettiği kadınlar eşitlik talebini gündeme almışlar ve ilk defa kadınların seçme ve seçilme haklarının talep ettikleri görülmüştür. Yine bu dönemde feminist yazarlar pek çoğunu kadınların kurduğu gazeteler ve kadınlara yönelik dergilerde yazılar yazmaya başladılar. Kadın, Measım ve Kadınlar Dünyası dergileri bu dergilerden sadece bazılarıdır. Bu hak taleplerine sadece basında yer vermekle yetinilmemiş, aynı zamanda bir takım kadın örgütleri ve dernekler de bu dönemde kurulmuştur. Dernekler çeşitli amaçlarla kurulabildiği gibi vatan savunması için çalışan derneklerle mevcut. Bu dernekler içerisinde feminist olan dernekler bilhassa kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında aktif olarak bulunmalarını kendilerine amaç edinmişlerdir. Ayrıca bazıları dul ve yetimlere yardım amaçlı olarak da kurulmuş olan bu derneklerden toplam 103 adet bulunuyordu. Ve bu 103 derneğin büyük kısmı Fatih Beyoğlu ilçelerine yayılmış durumdaydılar. Bu derneklerin ilki 1908'de Fatma Aliye tarafından kurulan Cemiyeti İmdadiye'ydi. Bir diğeri ise tarihimizin en ünlü kadın yazarlarından biri olan Halide Edip Adıvar'ın 1908 yılında kurduğu Teali Nisvan Cemiyeti'dir. Üye olan kadınların eğitimli olmalarının ön şart olarak ortaya koyan örgüt geleneklerden vazgeçmeksizin kadınların toplum içerisindeki konularının yükselmesini amaçlar. Bu cemiyet aynı zamanda İngiltere'deki süfraj hareketiyle de bağlantılıdır. Kadınların ticaret yapabilmeleri için İnas Darülfünun'da Ticaret Mektebi Alisi adını taşıyan bir kurum açılmıştır. Bu olay kadınların ilk defa yüksek öğrenime kabul edilmeleri açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Kadının ilk defa sanayi istatistiklerinde yer alması bu dönemde 1913'te olmuştur.
Osmanlı feminist dernekleri içinde en radikal olanı Osmanlı Müdafaa-i Hukuku Nisan Cemiyeti'dir. Daha önce bahsettiğim Kadınlar Dünyası dergisini çıkartan oluşum, dergi içerisindeki içerikler aracılığıyla boşanma hakkının kadınlara da verilmesi ve mirasta erkeklerle eşit hak gibi konuları kamuoyunun gündemine sokmuştur. Kadınlar Dünyası dergisinin bir diğer faaliyeti de Avrupa'daki kadınların siyasi haklar elde etme mücadelesini de Türk okuyuculara aktarmasıdır. Bu dergi ayrıca 1921 yılında Türkiye'deki kadınların seçme ve seçilme haklarını da ilk kez dile getirmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan bir diğer dergi de Osmanlı Kadınları Şefkat Cemiyeti Hayriyesi'nin yayın organı olan Kadın Dergisi'dir. Yine bir diğer dikkat çekici dergi Sabiha Sertel'in sahibi olduğu Büyük Mecmuadır. Türk feminizmi kelimesinin ilk defa sarf edildiği dergi bu ve buna benzer nedenlerden dolayı defalarca sansürlenmiştir. Bu dergide Sabiha Sertel'in dışında Türk kadın hareketinin en önemli aydınlarından Halide Edip adı var. Mifide Ferit ve Şüküfe Nihal'in de yazıları olduğu bilinmektedir. Bir yandan dergiler ve dernekler faaliyetlerini sürdürürken kadınların seslerini dile getiren en önemli gazete Terakki'dir. Bu gazete batıdaki kadınlara model alarak Osmanlı kadınını da bilinçlendirmeye ve hak aramaya davet ediyordu. Yine kadınların istihdam edilmesi amacını taşıyan İslam Kadınlarını Çalıştırma Cemiyeti'ne 1,5 ay içerisinde 14.000 aşkın kadın başvuru yapmıştır. Bu dönemde kadın haklarını savunanlar için şunu belirtmeliyiz ki bu kişiler sadece kadınlardan oluşmamakta. O dönem başta Jön Türkler olmak üzere bütün yazarlar ve aydınlar kadını ekonomik ve kültürel bir mesele olarak görerek onların hakları için mücadele etmişlerdir. İkinci Meşrutiyet döneminde yaşanan diğer bir önemli olay da Balkan Savaşı'ndaki yoğun zayiattan ötürü 1912 yılında savaş devam ederken Besim Ömer Paşa'nın liderliğinde o dönem ismi Hilal-i Ahmer olan Türk Kızılayı'nın ilk hanımlar merkezinin faaliyete geçirilmesidir. Ayrıca Besim Ömer Paşa hasta bakıcılık kurslarını da yine bu amaca yönelik oluşturmuştur. Bu hak arayışlarına zayıflayan devlet sadece 9 yıl kayıtsız kalabilmiş, 1917 yılına gelindiğinde aile kararnamesi çıkarılmıştır. Ziya Gökalp'in başını çektiği bazı önemli ayrımların da katkılarıyla çıkarılan kararnamede erkeğin ikinci bir eşe sahip olmasının ilk eşin isteğine bırakılması, evlilik yaşı düzenlemesiyle beraber 17 yaş altında hiç kimsenin evlenememesi ve boşanmaya ilişkin düzenlemeleri yapmak için aile meclisi kurulması gibi o dönem için ilericileşme olarak görülebilecek pek çok karar yer almaktadır. Ayrıca günümüzde resmi nikah olarak adlandırdığımız iki şahit huzurunda devlet memurunun kıydığı nikah da ilk olarak bu kararname ile beraber uygulanmaya başlanılmıştır. Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe konulmasıyla beraber uygulamadan kaldırılan bu kararnamenin İslam ülkelerinde kadın hakları ve aile konusunda hazırlanılmış ilk hukuki metin olmasının yarısına Cumhuriyet'teki Medeni Kanun'un da bir öncüsü olduğu düşünülebilir. Tabii ki bu süreçte yoğun savaşlarla kadının gittikçe toplumsal hayata katılması ve sonunda haklarını kazanmasına büyük bir role sahiptir. Kocaları savaşa giden kadınlar için iş hayatına katılmak bir zorunluluk haline almıştır. Fakat şu yanlış anlaşılmamalıdır. Deminden beri anlattığım bütün bu gelişmeler daha çok şehirde yaşayan ve eğitimli kadınlar için geçerlidir. 1913-1914 yıllarında ilk defa bir Türk kadını Bedra Osman öğretmenlik dışındaki bir görevde devlet memurluğu yapmaya başlamıştır. Yine aynı yıllarda ilk kız lisesi eğitim vermeye başlamış ve kızlar için eğitmenlik okulları gündeme gelmiştir. Daha öncesinde zaten öğretmenlik yapan kadınların bu dönem müfettişliğe terfi ettikleri de bilinenler arasında. Müfettişliğe yükselen kadınlar arasında Halide Edip de var. 1920 yılında ise Afife Hanım'ın tiyatro sahnesine çıkmasıyla bu alanda Türk kadını adına bir ilke rastlanmıştır. Bu gelişmelerle birlikte kadınlar ayrıca fabrikalarda ve halı dokumacılığında da etkin bir şekilde çalışmaya başladılar. Bu dönemdeki en tuhaf gelişmelerden birisi ise gönüllü kadınların askere alınmasıdır. 1. Orduya bağlı kadın işçi taburuna mensup olup
Günde 8 saatlik çalışma süresi olan bu kadın askerlerin erkeklerinden tek farkı talim yapmamalarıdır. Evli olanlar haftada 4 gün sadece geceleri olmak üzere evlerine gidebilmektedirler. İkinci Meşrutiyet döneminde hak arayışlarında kadınlar asla İslam'ı kötülememiş ya da İslam dininin kuralları ve öğeleriyle bir tartışma içerisine girmemişler. Tam aksine kendi haklarını ararlarken İslam dinini haklarıyla bağdaşlaştırmışlar ve bunun doğru olduğunu belirtmişlerdir. İslami hükümleri hak arayışlarının bir gerekçesi olarak göstermek bu dönemin en dikkat çekici özelliklerindendir. Örneğin bu dönemin en ünlü yazarlarından Fatma Aliye, İslam'ın kadın haklarına karşı bir şey olmadığını, aksine İslamiyet'in kurallarının saptırılmasının kadınların ezilmelerine neden olduğunu söylüyor. Fatma Aliye genel olarak bütün eserlerinde benzer söylemlerde bulunmuş ve bir İslam kadını portresi üzerinden bunu yapmıştır. Bu dönem kadın hakları savunucularının görüşlerini etkileyen en önemli unsurlardan biri de Fransız devriminden bu yana dünyayı kasıp kavuran siyasi akımlardır. Türkiye'de Batıcılık, Türkçülük ve İslamcılık akımları çok etkilidir. Bu üç akımın ortak özellikleri imparatorluğun durumuyla kadının toplum içerisindeki durumunu ilişkilendirmeleri ve kadının ailedeki ve genel olarak toplumdaki konumuna ilişkin fikirlerle dolu olmalarıdır. Bu doğrultuda Batıcılara baktığımızda kadının kurtuluşu ve medeniyetin önünde gelenekleri ve İslam'ı çok önemli bir engel olarak görmekte, toplumun geleneklerinden kurtulmasını savunmaktadırlar. İslamcılara göre bütün problemin kaynağı Batı kültürüdür. Genel olarak devlet özelde de kadınlar Batı'ya benzememelidir. Batıcılar taklitçilerdir. Bu İslami ahlak kurallarına ters düştüğünden devletin yıkılışını hızlandıran etkenlerdir. İslamcılara göre kadının toplumda önemli sorunlarının olmasının sebebi İslam hukukunun kadına verdiği hakların kadınlar tarafından kullanılamamasıdır. Buna bakarak Fatma Aliye'nin İslamcılarla fikir birliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak 3. gruba bakıldığında Ziya Gökalp, Halide Edip gibi isimlerin başını çektiği Türkçü görüşe göre kadın hakları Batı taklitçiliği olmadığı gibi zaten Türkler İslamiyet'i kabul etmeden önce Orta Asya Türklerine kendiliğinden var olan bir durumdur. Türk kültürü Arap ve Fars kültürlerinin etkisinde kaldığı için Türk kadını bu dezavantajlı konuma gelmiştir. Bu kişiler İslam'ı suçlamaktan ziyade İslam'la ilgisi olmayan kuralları eleştirirler. Bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyet'te milliyetçi söylemlerini kurarlarken eğitimli, namuslu ve İslami Türk kadını imgesini kullanmıştır. Bu doğrultuda hem kadınların toplumsal hayata katılmalarını arttırmak hem de onlara bu yeni kimliklerini öğretmek amacıyla Türk ocaklarında düzenli olarak konferanslar düzenlenmiştir. Sonuç olarak toparlayacak olursam, Türk kadınları 1908 yılına kadar hiçbir hak arayışı girişiminde bulunmadıkları gibi, kadın hareketi büyük oranda derneklere üye olmak ve kadın haklarının kazanılmasına dönük yazılarla donatılmış dergiler ve gazetelerden ibarettir. Ayrıca Türk kadını hak arayışlarına sansürlemeler dışında devletin ağır bir müdahalesiyle karşılaşmamış, tam tersine devleti ele geçirmiş olan İttihat ve Terakki Partisi'nin yoğun desteğiyle karşılaşmışlardır. Türkiye'de gerek 2. Meşrutiyet döneminde gerekse de Cumhuriyet döneminde devletin başındaki kişiler gönüllü olarak kadınlara haklarını verirlerken İngiltere'de durum maalesef tam tersidir. Bu İngiltere'deki kadınlara Türkiye'dekilere göre daha büyük bir bellek ve bilinç kazandırmıştır. Fakat işin ilginci Türk kadını kendi devletinden görmediği kötü muameleyi Kurtuluş Savaşı sırasında İngiltere ve diğer işgalci devletlerden görmüştür. Kadınlar Cumhuriyet döneminde kazanacakları haklara adeta bu dönemde hak ettiklerini göstermişlerdir. Yani Türk kadınının bu süreç içerisinde hiçbir mücadele sergilemediğini söyleyemeyeceğimiz gibi, diğer ülkelerdeki kadınlar kadar yoğun bir mücadele içerisinde olduklarını da söyleyemeyiz. Son olarak 2015 yılında Türkiye'de Diren adıyla gösterime giren bir Hollywood filminden bahsetmek istiyorum. Bu filmden söz etmemin nedeni süfrajet hareketini anlatan çekilmiş ilk ve tek film olması.
Carey Mulligan, Helena Bonham Carter ve Meryl Streep'in başrollerini paylaştığı bu filmde kurgusal karakter Maule Watts'ın gözünden süfrajet hareketini seyrediyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.